Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir sepet yapacağız ve bu yapacağımız sepet 2 kattan oluşacak ve yan kısımları da ferforje olacak. Bunun için bu şekilde daha önceden hazırladığım çubuklarım var. Bu çubukların nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. İlk öncelikle 16 tane dörderli dörderli 4 grup olmak üzere çubuklarımı ayırdım. 4 tanesini alta koyup üstüne 4 tanesini tam orta yerinden şeffaf tutkalla yapıştırıyorum. Kuruduğu zaman şeffaflaştığı için ilk öncelikle beyaz gözükecektir. Daha sonrasında tutkalımız kuruduğu zaman şeffaflaşacaktır. O yüzden hiç korkmadan kullanabilirsiniz. Şimdi artı yaptıktan sonra bir de diğer tarafa artı yapıyorum. Yani 45 derecelik açılarla tüm çubuklarımın gelmesini sağlıyorum. 4 çubuğumu yine üzerine şeffaf yapıştırıcıyla yapıştırdım. Diğer kalan son 4 taneyi de yine üzerine yapıştırdım. Bitmiş hali bu şekilde olması lazım. Elimle de iyice bastırıyorum çünkü hemen anında kurumuyor. Dolayısıyla üzerine hafifçe bir bastırıp ya da üzerine bir ağırlık koyarsanız bir müddet çok daha iyi olacaktır. Başlangıç yerini belli etmek için hemen elime bir tane bant aldım. Bu kağıt bantla yapıştırdım. Siz kalemle de çizebilirsiniz ya da ip de bağlayabilirsiniz. Bir şekilde başlangıç yerini belli ediyorum. Elime bir tane çubuk aldım. 2'ye katladım. Ve arasından geçirdim. İlk kısmı biraz zor olacaktır. Daha sonraki kısımlarda daha kolaylaşacak işimiz. Şimdi bir çubuğumu alta gönderiyorum. Diğer çubuğumu üste bırakıyorum. Bir alta bir üste. Hafif bir elimle bakın. Üstteki çubuğumu alta gönderiyorum. Alttaki çubuğumu üste çıkartıyorum. Bu şekilde etrafını geliyorum. Bütün her tarafını bir sefer geldim. Fakat çubuklarımız artık kısaldı. Tekrardan yeni çubuk eklememiz lazım. Bunun için de başka bir çubuğun uç kısmına şeffaf tutkalımdan sürüp iç içe geçiriyorum. Eğer çubuklarınız iç içe geçmezse benim yaptığım gibi uç kısmını ikiye katlayıp ondan sonra da iç kısmından geçirebilirsiniz. Dörderli olarak ayırdığım çubuklarımı yine aynı şekilde 4 tane olacak şekilde bir sıra daha geliyorum. İki sıra geldim. Ve şimdi çubuklarımı ayırıyorum. Başlangıç yerine geldiğimde bu kısma dikkat ediyoruz. Her defasında başlangıç kısmında bitiriyoruz ya da yapacağımız yeni işlemi başlangıç kısmında yapıyoruz. 4 tane olan çubuğumu ikişerli olarak ayırıyorum. Yine bir alttan bir üstten olacak şekilde çubuklarımı ilerletiyorum. Dikkat ediyorsanız bakın üstteki çubuğumu alta gönderirken şu an üstteki çubuğumu tekrar alta gönderiyorum. Bu şekilde çubuklarımızı da hafif kıvırmış oluyoruz. Buna dikkat edelim. Bundan sonra artık bu şekilde
Kenarları 3 santim olacak şekilde açılana kadar ikişerli olarak devam ediyorum. Ara ara da sıkıştırıyoruz. Yani çok bol bir şekilde yapmıyoruz. Birbirine yakın olacak şekilde ilerliyorum. Birkaç sıra ördükten sonra artık çubuklarımın arası bayağı bir açıldı. Bu yüzden tekrardan yeniden çubuk ekliyorum. Hemen bir şiş yardımıyla bu iki tane çubuğumun bir sağ tarafından bir de sol tarafından birer tane daha çubuk ekliyorum. Bu kenardaki çubuklarımın hepsine ikişer tane daha çubuk ekledim. Başlangıç yerine geldim. Artık tekrar bu 4 tane olan çubuğumu ikişerli ikişerli olarak ayırıyorum ve tekrar örgüme devam ediyorum. Örgüyü yaparken sıkıştırmaya özen gösterin. Yoksa bu ara kısımları boşluk kalacak. Bu da sepetimizin güzel olmasını önleyecektir. Bir kısım ördükten sonra üçlü olarak devam etmek istiyorum. Bir tane daha çubuğumu ekledim. Şimdi 3 tane çubuğum. En öndeki çubuğumu her seferinde bir alta götürecek şekilde ilerliyorum. Bakın en üstte bir tane çubuğum var. Bu en üstteki çubuğumu en alta götürecek şekilde ilerliyorum. O zaman bu sıramızda birazcık daha böyle bir yükseklik oluşacak. İsterseniz siz bu kısmı hiç yapmayabilirsiniz de. Hatta isterseniz tüm sepetinizi bu şekilde de örebilirsiniz. Yani 3 çubukla her seferinde en öndekini en arkaya gelecek şekilde ilerliyorum. Gerideki çubuğumu arkaya. Gerideki çubuğumu arkaya. Örgümüz aslında çok basit. Üçüncü çubuğumu tekrar kesip arasından geçirip kaybediyorum ve tekrar iki çubukla devam ediyorum. Bu sıramız biraz daha kalın oldu. Tekrar iki çubukla
bir alttan bir üstten olacak şekilde örgüme devam ediyorum. Çubuklarımın artık arası açıldığı için tekrar birer tane daha bu iki çubuğumun sağ tarafından ve sol tarafından çubuk ekliyorum. Çünkü yapacağımız sepet çok fazla büyük. Çapı 53-53,5 santim olacak şekilde bir sepet yapıyoruz. Dolayısıyla tabii ki çubuklarımızı ne yapmamız lazım? Araları açıldığı zaman tekrar çubuk eklememiz lazım. Yani 3 parmak kalınlığında olduğu zaman çubuklarımızın arası tekrardan çubuk eklememiz lazım. Ben kaç sıra olduğuna bakmıyorum çünkü herkesin örgüsü farklı olacaktır. Dolayısıyla kendinize göre çubukların arası açıldığı zaman tekrar çubuk ekleyebilirsiniz. Kısa gelen çubuklarıma da tekrar eklemeler yaptım. Dört tane çubuğum olmuştu. Şimdi yine aynı şekilde ikişerli olarak çubuklarımı ayırıyorum. Biraz önceki yaptığımız 3 çubukla ördüğümüz kısımlar. Ben buradan 2 sıra kadar geldim. Arasında bir 5 santim kadar kısım var bakın. İkincisini de yine aynı şekilde ikinci sırayı da birazcık kalınlık yaparak yani 3 çubukla ilerledim. Ölçtüğümüz zaman çapını 50 santim geliyor fakat bittikten sonra yani kenar kısmını yaptıktan sonra 53 santim civarı olacaktır. Şimdi artık çubuklarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Kenar kısmını yapabilmek için. Yapacağımız aynı işlem sadece çubuklarımız artık yatayda değil, dikey konumda olacak şekilde örgüme devam ediyorum. İç kısmına herhangi bir ağırlık koyabilirsiniz ya da sepetinizin büyüklüğü kadar bir şey koyarsanız o zaman sepetinizin kenarları daha düzgün bir şekilde yukarıya çıkacaktır. Bu boyda benim büyük bir sepetim olmadığı için ağırlık yapması için içerisine daha önceki yapmış olduğum sepetimi koydum. İstediğiniz boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında artık çubuklarımızı kapamamız lazım. Çubuklarımız çok kuru olduğu için hemen bir suyun içerisine, bir sprey şişesinin içerisine daha doğrusu bir miktar su koydum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar vernik, su bazlı herhangi bir vernik kullanabilirsiniz. Daha sonra da bu kısımlarına yani çubuklarıma birazcık bunu püskürttükten sonra 10 dakika kadar bekliyorum. Daha sonra örme işlemine artık kenar kapama işlemine başlıyorum. Şimdi bakın arkadaki iki taneyi arkadan getirip bu kesmiş olduğum yerin üstüne koyup önden iki tanesini tekrar ikincinin arkasından geçiriyorum. Aslında tarif etmesi yapmasından çok daha zor açıkçası. Yapımı gördüğünüz gibi çok daha kolay.
Aslında yapıştırmanıza bile gerek yok ama ben daha sağlam olması için yine şeffaf yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Bütün kenar kısımlarında geldi. Bu kısmı isterseniz yapabilirsiniz ya da isterseniz yapmayabilirsiniz. Bir miktar tutkalı suyla karıştırıp biraz daha sağlam olabilmesi için birazcık böyle koyu kıvamlı bir ayran kıvamında, kefir kıvamına getiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla bunu bütün yüzeyine sürüyorum. Eğer sepetinizde hafif eğrilikler varsa bu sıkıntıları da bu tutkalı sürdükten sonra elinizde şekil vererek düzeltebilirsiniz. Kuruduktan sonra sepetimin üzerinde birkaç renk, farklı rengin olmasını istediğim için gördüğünüz gibi eskitme pudrası beyaz renginden aldım ve istediğim kısımlara fırçayla hafif hafif sürüyorum. İsterseniz siz hiç bu kısımda direkt sepetinizin ne renkse o şekilde de kullanabilirsiniz. Hafif hafif eskitme pudrasıyla beyazlarımı sürdüm. Sprey vernik kullanabilirsiniz ya da su bazlı herhangi bir akrilik vernik de kullanabilirsiniz. Hangi verniği kullanırsanız kullanın, ilk katı attıktan sonra ikinci kat vernik uygulamayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok vernik atarsanız ince bir şekilde, tabii ki verniklerimizi sürerken çok ince bir şekilde sürüyoruz. Her seferinde ince vernik, 2-3 kat vernik atmak çok daha iyi sonuç getirecektir. Üç çubukla yaptığımız kısımlarda bakın 2 sıra yapmıştık. Onlar da çok güzel bir şekilde gözüküyor. Sepetimizi bu şekilde bitirdik. İkinci sepetimi yaparken arada gördüğünüz gibi boşluk bıraktım. Biraz desen oluşturmaya çalıştım. Tüm başlangıç ve bitiş aynı şekilde yapıldı. Ferforje kısmını ise demir işiyle uğraşan herhangi bir kişiye yaptırabilirsiniz. Dantel rengine boyadım demir kısmını. Daha sonra üzerine Espresso Wax kahverengi rengiyle hafif hafif eskitmeler yaptım. Şimdi sepetlerimizi koyalım. Geniş olan sepetimi alt kısma, daha kısa olan, yan kısımları daha kısa olan sepetimi üst kısma koymayı tercih ettim. Siz isterseniz ikisini de aynı boy ve aynı model yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını yani tutma yerlerini ise kağıt iple sardım. Ve sepetimizin en son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.